Bir polis memuru olsanız, 37 yıl boyunca hapishanede tutuklu kalmış birisi, halen masum olduğunu iddia etse, yıllar sonra harekete geçer miydiniz? Ya da bir taksi şoförü olduğunuzu varsayalım, aracınızda unutulan bir telefonu, sahibine ulaştırmak için incelediniz, ancak bir dehşetin videosuyla karşılaştınız, tepkiniz ne olurdu? Hazırsanız, bir soğuk bir gizem başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin batısında, Meksika Körfezi kıyısında bulunan Tampa'dayız. 41 yaşındaki Linda Lanson, New Yorklu bir fotoğrafçıydı ve 7 yaşındaki kızıyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyordu. Yeğeni Linda ile birlikte, 1983 yılında, New York'tan Tampa'ya taşındı. 10 Temmuz 1983 tarihinde, bilinmeyen bir nedenle evinden ayrıldı. Ancak bir gün geçmiş, hala eve dönmemişti. Hemen polise haber verildi. Aramalar başladı, ancak bu aramalar başarısız oldu, Linda bulunamadı. İlerleyen günlerde Linda'nın cesedi, sabah sporuna çıkmış biri tarafından, yolun kenarındaki çalıların arasında bulundu. Kısmen giyinikti ve kafasından kurşun yarası almıştı. Arabası ise, cesedinin bulunduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta, terk edilmiş halde bulundu. Bundan kısa bir süre sonra, çantası da Tampa'nın yaklaşık 32 kilometre dışında bir şehir olan, Clearwater, Florida'da bir yolun kenarında bulundu. Linda'nın bulunmasından yaklaşık bir ay sonra, 1983 yılının Ağustos ayında, 19 yaşındaki Barbara Grahams, her zaman olduğu gibi, alışveriş merkezindeki işine gitmek için hazırlandı ve evden ayrıldı. İşe gidiş gelişte, yürümeyi tercih ediyordu. Ama o akşam geri dönemedi. Cesedi ise ayın 19'unda Tampa Heights bölgesindeki bir dişçi muayenehanesinin arkasında bulundu. Bu benzerlik gösteren iki cinayetin ilk şüphelisi, cinayetler işlendiği sırada 18 yaşında olan Robert Dubois adında bir adam oldu. Aynı bölgede yaşayan Robert, yaşadığı mahallede sürekli sorunlara neden oluyordu. İsmi, şüpheli olarak polislere verildi ve gözaltına alındı. Barbara'nın yanağında bulunan bir ısırık izini karşılaştırmak için Robert'tan bir diş kalıbı aldılar. Doktor Richard adında adli bir diş hekimi, bu test işlemini yapmakla görevlendirildi. Bu doktor, 10 yıl önce Ted Bundy'nin kurbanlarında bulunan ısırık izlerinin analizini yapan doktordu. Ve test sonucu çıktı, bir eşleşme olduğu belirlendi. Robert Barbara'yı öldürmekle suçlandı ve mahkum edildi. Robert başlangıçta ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak 1988 yılında cezası ömür boyu hapis artı 15 yıla indirildi. Artık şüpheli değil, fail olduğu belirlenen Robert, ısrarla cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor, masumiyetinin kanıtlanması için mücadele ediyordu. Robert suçlanan fail olmasına rağmen, onu saldırıyla ilişkilendiren başka hiçbir fiziksel veya ikinci dereceden kanıt yoktu. Bunun üzerine Masumiyet Projesi temasa geçti. Masumiyet Projesi, bir dizi haksız mahkumiyetin ardındaki yanlış adımları ve aldatmacayı açığa çıkarırken, kurban ve zanlıların uğradığı adaletsizliği de ifşa eden bir sistemdir. Bu çabaları sonucunda, Barbara'dan olay günü alınan DNA tekrar test edildi. Robert'ın DNA'sı ile eşleşmedi. Robert, Barbara'yı öldürmekten suçlu bulunup, 37 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu anlaşıldı, temize çıkarıldı ve yanlış hüküm giydiği belirlendi. Aklayıcı DNA kanıtı, Robert Dubois'i Florida'nın ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra temize çıkan 30. kişisi yaptı. I'm nervous, but I'm excited too. Are you angry at all that all the circumstances that led up to this? No. I have no bitterness at all. Why? How? Because I don't have room in my life for bitterness. Daha sonra Robert'ın dişlerinden alınan kalıbın, diş için kabul edilebilir bir kanıt olmayan, bal mumu kullanılarak yapıldığı ortaya çıktı. Doktor Suvan Ran, şüphelinin ön dişi eksik veya dişleri arasında boşluk olabileceğini iddia etti. Bundan sonra bölge savcısı,
Barbara'nın ölümünden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için araştırmalarına devam etti. Bazı DNA testleri yaptıktan sonra savcı, Barbara'nın öldürülmesinden bir değil, iki kişinin sorumlu olduğunu ve daha birçok suçtan kendilerinin sorumlu olduğunu anladı. Yapılan DNA eşleşmeleri, 58 yaşındaki Amos Robinson ve 57 yaşındaki Abram Scott'ın cinayeti işleyen kişiler olduğunu ortaya çıkardı. Bu ikili, hem Barbara Graham hem de Linda Lanson'ın ölümlerinden sorumluydu. Her ikisi de zaten 1. ve 2. derece cinayet, adam kaçırma ve soygundan 3 müebbet hapis cezasını çekiyordu. Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesi olan Fiji'deyiz. 2014 yılında ismi açıklanmayan bir kişi, Fiji'de bir taksiye atladı. Dalgın insanların hayatının bir parçası haline gelmiş, bir eylemi gerçekleştirdi ve takside telefonunu unuttu. Böyle bir durumda genelde iki senaryo bizi bekler: taksi şoförünün içinde insani duygular varsa, o telefonu size ulaştırmak için her yolu dener ya da siz fark ettikten sonra, o taksi şoförüne ulaşmak için çabalarsınız. İkincisi ise, telefonunuzu unuttuğunuz taksi şoförü, insafsızdır. Bu durumda, kafanızı duvara 2-3 kere vurduktan sonra, en yakın büfeye gidip, bir şişe soğuk su alabilirsiniz. Neyse ki bu taksi şoförü insaflıydı ve doğal olarak telefonu taramaya başladı. Ancak telefonun sahibine ulaşmaya çalışan taksi şoförü, bu telefonu incelediğinde travmatize edici bir şey ortaya çıkardı. Taksi şoförünün telefonda bulduğu video, YouTube'a sızdı ve dehşete kapılmış, binlerce çevrimiçi kullanıcının dikkatini çekti. Balıkçı gemisi, Fiji'nin dışında vurulan Fiji mürettebatı başlıklı, 10 dakikalık video vardı. Videoda aslında denizde, sistematik olarak öldürülen, küçük bir grup adam yer alıyordu. Düşük kaliteli klipte, yabancı dilde konuşan çok sayıda insan vardı, çevredeki sularda ise, birkaç büyük gemi görünüyordu. Videoyu çeken kişi tekrar sulara odaklanıyor ve denize bir adam düştüğü anlaşılıyordu ve çoğu kişi bu adamın kurtarılmasını beklerken, bunun yerine, adam ölene kadar silah patlamaları gelmeye devam ediyordu. Ayrıca videoda küçük bir tekne de görünüyor, bu tekne devriliyor ve yaklaşık 3-4 kişi, biraz önceki adam gibi okyanusun derinliklerinde ölüme terk ediliyordu. Ama hikayenin dehşetini artıran asıl noktası, olaylar geliştikten ve bir avuç adam soğukkanlılıkla idam edildikten sonra, bu adamlar sadece yüzlerini göstermekle kalmayıp, bir araya geliyor ve selfie yapıyorlardı. Bu videonun yayınlanmasının hemen ardından, Fijili yetkililer soruşturmaya başladı. Ancak kısa süre sonra, bu davanın başlangıçta inandıkları kadar, Fiji'yi ilgilendirmediği anlaşıldı. Videoda görülen gemilerden birinin, Tayvan bayraklı olduğu kısa sürede belirlendi. Ve sahibi 2014 yılında, New York Times'a, gemilerin muhtemelen karışmamak için, bir an önce olay yerinden ayrıldığını söyledi. Ve daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Saldırgan gemi ve mürettebatına gelince, yorumların çoğu adamların, Çince, Endonezce ve Vietnamca karışımı konuştuğuna işaret ediyor. Yine de, bazıları buna itiraz ediyordu. Hikayenin patlak verdiği sırada, genel kabul gören teori, bu kurbanların nefsi müdafaa için, idam edilen korsanlar olduğu yönündeydi. Videoda sulardaki adamlar silahlı görünmüyor, ancak kamera onları bulduğunda, tekneleri çoktan devrilmişti. Ne yazık ki, bu dava asla çözülmedi ve Fiji hükümeti olayın gerçekten, kendi sularında olmadığını veya vatandaşlarının dahil olmadığını anlayınca, davayı bıraktı. Yargı yetkisinin karanlık gerçeği göz önüne alındığında, bu dava hakkında birçok teori ortaya atıldı. 2019 kitabı, Outlaw Ocean'ı yazmak için, yıllarını denizde geçiren yazar, Ian Urbina'ya göre, burada öldürülen adamlar korsan değil, aslında Pakistanlı balıkçılardı. Eğer doğruysa, bu durumu daha da tüyler ürpertici ve anlaşılmaz hale getiriyor. Cep telefonu, klibin nerede bulunduğu ve hatta sahibi hakkında daha fazla bilgi toplanamadı.
Adamların yüzlerini göstermiş olmalarına rağmen kimlikleri tespit edilemedi. Ve görünüşe göre olay yerinde bulunan diğer kişiler tarafından çekilen videolar ve görüntüler internete hiç ulaşmadı. Ne yazık ki günün sonunda hiçbir devlet kurumu veya kuruluşu bu gizemi takip etmedi. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.